Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Türkiye'de Haziran ayı içerisinde yapılan aşılama 9 milyonu aşması yaz aylarına girilirken ekonominin yeniden canlanması için önemini korurken Dünya Bankası Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021 yılı büyüme tahminini %6,8 olarak revize ederken hafta içerisinde açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisini de yakından takip ediyorum. Gereken önemli bir gelişmekte olmakla birlikte bu takip ettiğim veriler fiyatlamalar açısından oynaklığa neden olabilir. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 8,65 ve 8,70 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,55 ve 8,50 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Euro bölgesi yıllık %1,3 daralırken çeyreklik bazda daralma ise %0,3 olarak gerçekleşti. Euro bölgesi ZEV Ekonomik Beklentiler Endeksi 81,3 puana gerilerken aşılamanın etkisinin yılın ikinci yarısında oluşmasını beklerken Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada 2021 yılında Euro bölgesinin %4,2 büyümesini bekleniyor. Türk lirası ise aşılamanın ilerlemesi ve gelecek haftaki gelişmelere bağlı olarak değer kazanmaya devam edecek. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,52 ve 10,56 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,43 ve 10,37 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Avrupa ekonomisi 2021 yılında yıllık 1,3, çeyreklik bazda ise 0,3 oranında daralırken Dünya Bankası büyüme tahminlerini revize ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021 yılında %6,8, Avrupa ekonomisinin ise %4,2 büyüyeceğini bekleniliyor. Avrupa bölgesi ZEV beklentiler anketinde ise 81,3 puana gerilerken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,22 ve 1,2215 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,2165 ve 1,2140 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri haftalık ham petrol stokları 2,1 milyon varil azalış gösterirken OPEC tarafından yapılan açıklamaya göre OPEC petrol stoklarının Nisan ayında 6,9 milyon varil azaldığını açıklarken önümüzdeki aylardaki azalışında devam etmesi gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde bir sonuca varması beklenirken Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 73,10
ve 73,65 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 71,95 ve 69,60 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.